ABD, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine 4 aydan kısa bir süre kalmışken bir suikast girişimiyle sarsıldı. Hedef, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'tı. Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde seçim konuşması yaptığı esnada eski başkana ateş açıldı. Trump yaralandı ve suikastten kıl payı kurtuldu. Üzerine kapanan gizli servis ajanları Trump'ı apar topar bölgeden uzaklaştırdı. Ancak Cumhuriyetçi adayı dinlemeye gelen bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Trump, bölgedeki yerel bir hastanede kısa bir tedavi gördükten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında taburcu edildi. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Bilinen detaylar neler? Trump, konuşmasını Butler şehrinin birkaç kilometre batısındaki bir sanayi bölgesinde yaptı. Saldırgan, 170 ila 280 metre mesafedeki bir çatıdan AR-15 tipi piyade tüfeğiyle en az 8 el ateş açtı. Kurşunlardan biri Trump'ın sağ kulağının üst kısmını deldi. ABD başkanlarını korumakla görevli gizli servis ajanları Trump'ın üzerine kapandı ve hızlı bir şekilde miting alanından uzaklaştırdı. Trump'ı dinlemeye gelen bir kişi kafasından vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca 2 dinleyici ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ateş açan saldırgan ise birkaç saniye içerisinde gizli servis keskin nişancı ekibi tarafından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan FBI ve gizli servis, cesetten aldıkları DNA'nın analizi sonucu saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu tespit etti. Saldırgan Crooks, Cumhuriyetçi bir seçmen olarak kayıtlıydı. Fakat burada sorulan asıl soru şu: nasıl oldu da elinde piyade tüfeği olan saldırgan eski bir başkanın konuştuğu alana bu kadar yaklaşıp suikast girişiminde bulunabildi? Yani saldırganın kim olduğu ve eylemi neden gerçekleştirdiğinden çok bu eylemi nasıl gerçekleştirebildiği merak konusu. Birçok kesim başta gizli servis olmak üzere güvenlik güçlerini çok büyük bir zafiyet göstermekle suçluyor. Gizli servisten yapılan açıklamaya göre saldırgan miting alanı dışındaki yüksek bir pozisyondan ateş açtı. Fox News'a konuşan eski bir üst düzey federal polis olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: gizli servis başarısız oldu. Saldırganın üstünlüğü vardı. Trump'ı oradan çıkarmaları çok uzun sürdü ve eğer ikinci bir saldırgan olsaydı Trump tamamen ortadaydı. Kıl payı kurtuldu. Yine NBC News'e konuşan güvenlik uzmanları da benzer ifadeler kullandı. Bu uzmanlara göre her tehdidi ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak rutin ve basit önlemler Trump'a suikast girişimini engelleyebilirdi. Özel Polis Birliği SWAT'ın eski komutanlarından Steve Nottingham, yaşananlar için temel bir güvenlik zafiyeti dedi. Nottingham'e göre güvenlik güçleri bölgedeki tüm çatıları önceden sağlama almalı, adam yerleştirmeliydi. Eski gizli servis görevlisi ve özel ajan Jim Cavanaugh ise saldırganın çatıya konuşlanmasına izin verilmesine dair şaşkınlığını ifade etti. Kendi görev dönemini hatırlatan özel ajan, kimsenin çatılarda dolaşmasına izin verilmemeli dedi ve yaşananlar için inanılmaz ifadesini kullandı. Aslında saldırgan Crooks miting alanına girmemişti. Konuşlandığı çatı miting için oluşturulan güvenli alanın dışında kalıyordu. Ancak uzmanlar gizli servisin sadece miting alanını değil, miting alanını gören tüm noktaları kontrol etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun yapılmamasının açık bir zafiyet olduğunun altı çiziliyor. Miting alanını yukarıdan gören ve atış üstünlüğü veren hiçbir çatının kontrolsüz bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Mitingi alanın dışından takip eden görgü tanıklarının ifadesi güvenlik zafiyetinin boyutunu daha da net bir şekilde gözler önüne seriyor. Zira bu ifadelere göre saldırgan Crooks, herkesin gözleri önünde elinde tüfeğiyle dakikalarca pozisyon aldı. Suikast girişiminden hemen sonra BBC'ye konuşan bir Trump destekçisi, elinde tüfek olan adamı açıkça gördük, çatıda sürünüyordu dedi. Bunun üzerine etraftaki polislere 2-3 dakika boyunca o çatıyı işaret ettiklerini, ancak gizli servisin uzaktan dürbünle çatıyı izlemesine rağmen saldırganı fark etmediğini belirtti. CBS News'e konuşan ikinci bir görgü tanığı benzer şeyler anlattı. Binadan binaya atlayan silahlı bir kişi gördüklerini, polisleri uyardıklarını ancak polislerin oraya gelmediğini söyledi. İlk görgü tanığı neden bütün çatılarda gizli servis yoktu diyerek tepkisini ortaya koydu. Gizli servisin ancak ilk atışlar yapıldıktan sonra saldırganı vurduğunu söyledi. Saldırı anını gösteren bir görüntü, görgü tanıklarının anlattıklarını belgeler nitelikte. Miting katılımcılarından biri tarafından kaydedilen bir görüntüde, saldırı anında gizli servis keskin nişancı ekibinin tepkisini çok net bir şekilde görmek mümkün. Trump'ın hemen arkasındaki çatıda 2 keskin nişancı tüfeklerinin dürbünleriyle etrafı kontrol ediyorlar. Trump'ı yaralayan ilk atış gerçekleşmeden önce keskin nişancılardan biri ani bir şekilde gözünü dürbünden ayırıyor, ardından tekrar nişan alıyor. Ancak gizli servis keskin nişancıları atış yapamadan Crooks, Trump dahil olmak üzere 3 kişiyi yaralıyor ve 1 kişiyi öldürüyor.
görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan Crooks, keskin nişancıların onu göremeyeceği şekilde konuşlanmıştı. Tam da bu yüzden neden bu çatıda da güvenlik güçleri yoktu eleştirileri daha da keskin bir şekilde dile getiriliyor. Saldırıdan kısa bir süre sonra Cumhuriyetçiler demokratlara yüklenmeye ve suçlamalarda bulunmaya başladılar. Bu noktada Cumhuriyetçi temsilci Mike Waltz ilginç bir iddia ortaya attı. Waltz, çok güvenilir kaynaklara göre Başkan Trump için birçok kez daha güçlü gizli servis koruması talep edildi dedi. Ancak Cumhuriyetçi temsilciye göre tüm bu talepler ABD Başkanı Joe Biden'ın İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas tarafından reddedildi. Bunun üzerine Cumhuriyetçi cephe güvenlik zafiyetinden demokratları sorumlu tutmaya başladı. Bir diğer Cumhuriyetçi temsilci Mike Collins, ABD Başkanı Biden'ı doğrudan Trump'a suikast emri vermekle suçladı. Biden, 8 Temmuz tarihinde Trump'ı artık hedefe koymanın vakti geldi demişti. Collins, Biden'ın bu ifadesi nedeniyle sosyal medyada emri Biden verdi paylaşımı yaptı. Collins'in ardından çok sayıda Cumhuriyetçi siyasetçi Biden'ın bu sözlerine dikkat çekti. Cumhuriyetçilerin demokratları sorumlu tutmasının sebeplerinden biri de ABD'li iş adamı Reid Hoffman. Hoffman, demokratlara yakınlığıyla biliniyor ve demokratların en önemli bağışçılarından biri. Buna karşın iş adamı Peter Thiel ise Cumhuriyetçilere yakın ve Cumhuriyetçilerin en önemli bağışçılarından. Thiel, kısa süre önce Hoffman'ın demokratlara aktardığı para için ironiyle teşekkür etmiş, bu paraların Trump'ı zayıflatmaktan ziyade daha da güçlendiren siyasi davalarda kullanıldığını söylemişti. Thiel, bu noktada Trump'ı siyasi bir şehit haline getiriyorsun demişti. Hoffman ise keşke gerçekten şehit olsa diyerek karşılık vermişti. Cumhuriyetçiler bunun insanları Trump'a karşı şiddete teşvik etmek olduğu görüşünde. Çok sayıda Cumhuriyetçi siyasetçi Biden yönetimini insanları Trump'a karşı kışkırtmak ve böylece şiddete teşvik etmekle suçladı. Ancak Cumhuriyetçi cephenin suçladığı tek kesim demokratlar değil. Basın mensupları da suikast sonrası Trump destekçilerinin öfkesinden nasibini aldı. Gelen görüntülere göre Trump destekçileri basına hakaretler yağdırdı ve olanların sorumlusu sizsiniz dedi. Bazıları alandaki gazetecilerin üzerine yürüdü. Trump destekçilerinin büyük bir kısmına göre basın genelde Cumhuriyetçilere düşman bir tavır alıyor, yalan haber yayıyor, manipülasyon yapıyor ve böylece kargaşa çıkarıyor. Trump destekçilerinin bu görüşü savunması ve basını sorumlu tutması pek de sürpriz sayılmaz aslında. Ne de olsa Trump'ın da kullanmayı en çok sevdiği ifadelerden biri fake news. Eski başkan neredeyse her konuşmasında basına ve gazetecilere yükleniyor. Elbette ABD siyasetindeki her olayda sık sık olduğu gibi Trump'a suikast girişiminde de çeşitli komplo teorileri ve doğru olmayan bilgiler ortaya atıldı. Bunların en başında saldırganın kim olduğuna dair komplo teorileri yer alıyor. Sosyal medyada bir hesap İtalyan futbol yayıncısı Marco Violi'nin fotoğrafını yayınlayarak saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu iddia etti. Violi'nin ismi ise bu paylaşımlarda Mark Violets olarak değiştirildi ve daha sonra sol örgüt Antifa'ya bağlı olduğu iddia edildi. Videolarından alınan çok sayıda fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Saldırgan işte bu denildi. Bu iddia daha sonra Trump destekçisi birçok hesap tarafından hızla yayıldı. Violi gelen tehditler ve hakaretler nedeniyle resmi hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. İtalyan yayıncı bu durumla bir ilgim yok. Gece yarısı gelen bildirimlerden uyandım. İtalya'dayım, Roma'dayım, ne olduğunu bilmiyorum dedi. Aşırı sağcı radyo moderatörü Alex Jones, suikast girişimi sonrası yaptığı yayında suikastten derin devleti sorumlu tuttu. Derin devletin darbesiyle karşı karşıya olduklarını iddia etti. Amerika küreselcilerin saldırısı altında, daha fazla suikast yakındır dedi ve derin devletin bir sonraki adımı iç savaş ve savaş hukuku ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçilere yakın isimler ve hesaplar ayrıca demokratlar CIA ile işbirliği yaparak Trump'a suikast gerçekleştirdi dedi. Ayrıca önde gelen demokratlar birkaç ay önce Trump'ın gizli servis korumasını tamamen geri çekmeye yönelik girişimlerde bulunmuşlardı. Yine bu durumda Cumhuriyetçilerin o girişim suikast planının bir parçasıydı yorumlarına neden oldu. Cumhuriyetçilerin ve muhafazakarların genel görüşü Trump'ın uluslararası elitlerin bir komplosunun hedefinde olduğu yönünde. Bu noktada parantez açılması gereken komplo teorilerinden biri Gürcistan hükümetinin Küresel Savaş Partisi teorisi. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin ortaya attığı bu teoriye göre Masonlar ve onları destekleyen basın kuruluşlarının yanı sıra büyük silah ve sanayi şirketleri Küresel Savaş Partisi üyesi. Kobakhidze bu partinin AB'yi ve ABD'yi kurban olarak seçtiğini, ABD'yi ve diğer ülkeleri sonu gelmeyen savaşlara ittiğini ve başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere çatışmalardan çıkar sağladığını iddia ediyor.
Küresel Savaş Partisi'ne karşı mücadele etmeliyiz diyen Gürcistan Başbakanı, Trump'a suikast girişimine dair açıklamalarında yine bu sözlü örgüte atıfta bulundu. Kobakidze, Küresel Savaş Partisi yöntemlerinden vazgeçmiyor. 21. yüzyılda liberal faşizm, nefret ve ABD ile Avrupa'da siyasetçilere kanlı saldırılar sıradan hale geldi dedi. Trump'ın yurt dışındaki diğer destekçileri de elbette sessiz kalmadı. Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan aşırı sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, saldırının sorumlusunun küresel sol olduğunu belirtti. Milei, seçimleri kaybetme korkusuyla gerici ve otoriter gündemlerini hayata geçirebilmek için teröre başvuruyorlar dedi. Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Nigel Farage da tıpkı cumhuriyetçiler gibi basına tepki gösterdi. Farage, İngiliz televizyonlarında da Trump'ın öldürülmesine dair sözde şakaların yapıldığını belirtti ve bu insanların hala ekranlarda olmasına tepki gösterdi. Farage, basın son derece tek taraflı dedi. Bulgaristan'ın aşırı sağcı eski savunma bakanı ve başbakan yardımcısı Krasimir Karakaçanov da benzer ifadeler kullandı. Karakaçanov, bu deli bir Amerikalının tek başına yaptığı bir şey değil dedi. Neoliberal küreselciler ve derin devletin fikrine uymayan herkese karşı nefret dili ve tahammülsüzlük var ifadelerini kullandı. Karakaçanov, Slovakya'nın Trump yanlısı Başbakanı Robert Fico'ya yapılan suikaste de atıfta bulundu. Bulgar siyasetçi, neoliberal küreselcilerin Trump gibi siyasetçilere karşı savaş yürüttüğünü savundu. Rus Devlet Duması Başkanı Volodin, ABD iç savaşın eşiğinde açıklaması yaptı. Ayrıca Rus sosyal medya platformu Telegram'daki bazı Rus analistler ve savaş muhabirleri keşke suikast başarılı olsaydı yorumları yaptı. Trump'a gerçekleştirilen bu suikast aslında son derece kritik bir dönemde meydana geldi. Trump, anketlerde Biden'ın açık ara önünde. Ayrıca demokratlar bile Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapmasıyla ilgili tereddütlerini dile getirmeye başladılar. Yani Trump, Kasım ayındaki seçimlerde zafere uzanabilir. Bu durum NATO ve Ukrayna savaşı özelinde Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oluyor. Çünkü Trump, NATO'ya yeterince yatırım yapmayan ülkeleri Rusya'ya karşı korumayacağını sık sık ifade ediyor. Ayrıca bir adım daha öteye giderek uzun yıllardır NATO'dan çıkma tehdidinde de bulunuyor. NATO içerisinde ittifakın Trump'a karşı kendini nasıl savunabileceği tartışılıyor. Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu Beyaz Saray'da Trump'ı değil Biden'ı görmek istiyor. Tam da Avrupa hükümetleri Trump'a cephe almışken bu suikastin yaşanması, Cumhuriyetçiler tarafından mutlaka işlenecek konulardan biri olacaktır. Elbette sadece dış politikada değil, ABD iç siyasetinde de kritik bir dönemden geçiliyor. Trump, ağır suçlamalar içeren ve hüküm giydiği davalara rağmen oy oranını artırıyor. Cumhuriyetçiler sıkı bir şekilde Trump etrafında kenetlenmiş durumda. Yine suikastin tam da böyle bir dönemde gerçekleşmesi, Cumhuriyetçi cephenin davalarla durduramadıkları için öldürmeyi seçtiler yorumlarına yol açmaya başladı. Başarısız suikast girişimi Trump'ı Cumhuriyetçiler için şimdiden çok büyük bir kahramana çevirmiş durumda. Trump'ın yaralı halde destekçilerini selamladığı fotoğraflar Cumhuriyetçi hesaplar tarafından gururlu bir şekilde paylaşılıyor. Ayrıca Elon Musk ve Jeff Bezos gibi önemli ve güçlü nüfuza sahip isimler açık bir şekilde Trump'a desteklerini ilan ettiler. Yani bu başarısız suikast girişimi Trump'ı seçimler öncesinde çok daha güçlü bir konuma taşıdı ve Cumhuriyetçileri konsolide etti. Demokratları ve Biden'ı halk nezdinde köşeye sıkıştırmak için büyük bir koz Cumhuriyetçilere altın tepside sunulmuş oldu. Şov yapmayı çok iyi bilen bir siyasetçi olarak tanımlanan Trump'ın sahnedeki fotoğrafları belki de ona seçimi kesin bir şekilde kazandıran kareler olarak tarihe geçecek. Trump'a suikast girişimi ABD siyasetini en az 6 Ocak 2021 tarihindeki Kongre baskını kadar derinden etkileyecektir. Ancak tek farkla, bu kez kurban konumunda oturan Trump. Kongre baskınında da yine Trump ana aktörlerden biriydi. 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a karşı yenilgisinin ardından Biden'ın başkanlığı Kongrede onaylanmadan hemen önce bir konuşma yapmıştı. Trump, destekçilerini çalınan seçime karşı gösteriler yapmaya ve Kongre binasına yürümeye çağırmıştı. Olaylarda toplam 9 kişi ölmüş, Kongre binası içerisinde silahlar çekilmiş, ateş açılmış, polise saldırılar düzenlenmişti. Trump destekçileri milletvekillerinin odalarında poz vermiş ve Senato ile Temsilciler Meclisi'ni işgal etmişti. Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın üzerinde hala yoğun bir baskı vardı. Bu başarısız suikast ile birlikte Trump bu baskıyı tersine çevirmek için önemli bir fırsat elde etmiş oldu. Ve Cumhuriyetçilerin adayı ikinci kez ABD başkanı olmak için bu fırsatı sonuna kadar kullanacaktır. Daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın.
ABD, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine 4 aydan kısa bir süre kalmışken bir suikast girişimiyle sarsıldı. Hedef, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'tı.